Hayat Mars'tan gelmiş olabilir mi? İtalya'nın Floransa kentindeki uluslararası bir bilim konferansında dünyadaki hayatın Mars'tan kaynaklandığı fikri gündeme geldi. Yeni araştırma bundan milyarlarca yıl önce hayatın başlaması için kızıl gezegenin dünyadan daha uygun bir yer olduğu fikrini destekliyor. Araştırmada hayatın oluşumu için şart olan ilk moleküller incelendi. Bilim insanları uzun zamandır canlıların 3 temel moleküler bileşenini yani RNA, DNA ve proteinleri oluşturan atomların nasıl olup da bir araya geldiğini çözmeye çalışıyor. Goldschmidt toplantısı adıyla bilinen konferansta biyokimya profesörü Steven Banner'ın açıkladığı teoriye göre atomların canlı moleküllere dönüşmesi için bor ve molibdenum içeren mineraller gerekiyor. RNA için gereken bor mineralinden dünyada yeterince bulunmadığı, dünyadaki molibdenumun da doğru kimyasal formüle sahip olmadığı sanılıyor. Banner'a göre molibdenumun hayat için gerekli olan oksitlenmiş hali dünyadan çok önce Mars'ta oluştu. Brenner, bundan 3 milyar yıl önce dünya yüzeyinde fazla oksijen yoktu ama Mars'ta vardı. Hayat başladığı sırada oksitlenmiş molibdenum dünyaya var olamazdı diyor. Profesöre göre ilk canlı moleküller Mars'ta oluştuktan sonra meteorlar tarafından dünyaya taşındı. Mars'ın hayatın başladığı ilk yer olduğuna bir diğer kanıt da dünyanın tamamen suyla kaplı olduğu sırada kızıl gezegenin daha kuru bir yüzeyi olması. Zira bor madeni ancak kuru yerlerde bulunabiliyor. Brenner'a göre ayrıca suyun DNA'dan önce şekillenen ilk genetik molekül olduğu düşünülen RNA'yı aşındırıcı bir özelliği bulunuyor. Bu da hayatın Mars'ta başladığı savını biraz daha güçlendiriyor. Amerikalı yetkin bir kimyacı uzun süredir tartışılan dünyaya yaşam tohumlarının Mars'tan gelmiş olabileceği tezine yeni bir kanıt bulunduğunu açıkladı. Yale, Harvard ve Florida üniversitelerindeki akademik kariyerinin ardından The Westheimer Institute for Science and Technology adlı araştırma kuruluşunu oluşturan Profesör Steven Benn'e göre yaşamın başlangıcında önemli bir rol üstlenmiş olabilecek molibden elementinin yüksek derecede oksitlenmiş formu dünyada değil Mars yüzeyinde bulunmaktaydı. Yaşamın dünyaya dışarıdan geldiğini öne süren kuramlar, dünyamızın çeşitli yerlerinde keşfedilen ve Mars kayalarıyla aynı özelliklere sahip olan bazı gök taşlarına dayanıyor. Bunların Mars'a bir meteorit çarpması sonucu uzaya fırladıkları ve yüz binlerce yıl sonra dünyaya düştüklerine inanılıyor. Bunlardan en az birinde bulunan bazı oluşumların ilkel mikroplar olduğu olmadığı uzun süre tartışma konusu olmuştu. Bazı uzmanlar uzayın yaşama elverişsiz koşullarına karşın dünyada da binlerce metre derinlikteki sıcaklıklara dayanabilen okyanusların oksijensiz tabanlarındaki sıcak su kaynakları çevresinde yaşayabilen canlılara işaret ederek Mars'tan yolculuk süresince göktaşlarındaki olası canlılar ya da yaşam tohumlarının bu yolculuktan sağ çıkmış olabileceklerini savunuyorlar. Profesör Banner, yaşamın ortaya çıkış sürecinde rol oynadığı düşünülen molibdenin, yaşamın ortaya çıktığı 3 milyar yıl önce oksijen bakımından çok fakir olan dünya yüzeyinde değil, o tarihlerde oksijence zengin Mars'ta oksitlenmiş olabileceğini söylüyor. Mars yörüngesinde dolanan ve yüzeyine indirilmiş olan araçlardan sağlanan verileri değerlendiren gezegen bilimciler, bugün yaşam barındırmayacak kadar soğuk ve kuru olan, atmosferini büyük ölçüde yitirmiş olan kızıl gezegenin günümüzden 4 milyar yıl önce denizler ve akarsularla kaplı, yaşama dost bir gezegen olduğuna inanıyorlar. Profesör Banner,
Son araştırmalar yaşamın ortaya çıkmasını sağlamış olan bu koşulların Mars'ta hala mevcut olduğunu gösteriyor diyor. Profesör Banner'a göre yaşamın Mars'tan gelmiş olması, dünyada ortaya çıkmış olduğunu öngören modellerin iki paradoksuna da çözüm getiriyor. Araştırmacının katran paradoksu dediği birincisi, tüm canlıların organik maddeden oluşmasına karşılık organik moleküllere ısı ya da ışık biçiminde enerji aşılandığında yaşam oluşturmadıklarına, katran, petrol ya da asfalt gibi bir maddeye dönüştüklerine işaret ediyor. Profesör Banner, başta bor ve molibden olmak üzere bazı elementler organik maddelerin katrana dönüşme eğilimini destekler göründüklerinden, bunları içeren minerallerin yaşamın başlaması için önem taşıdıklarını düşünüyoruz diyor. Kısa bir süre önce bir Mars meteoriti üzerinde yapılan incelemelerin Mars'ta borun varlığını gösterdiğini kaydeden araştırmacı, şimdi molibdenin oksitlenmiş formunun da orada bulunmuş olduğuna inanıyoruz diyor. Yaşamın dünyada ortaya çıktığı kuramlarının ikinci paradoksuysa, her ne kadar yaşamı sığ su birikintilerinde başlatanlar varsa da gezegenimizin büyük olasılıkla ilk başlarda tümüyle sularla kaplı olması. Banner'a göre bu durum borun yeterli derişimlerle oluşmasını önleyeceği gibi suyun bilimcilerin ilk katılım molekülü olduğuna inandıkları RNA üzerinde aşındırıcı bir etki yapması, geçici Mars'ta da suyun varlığını gösteren kanıtlar çoğalıyor. Ama suyun orada kapladığı alanlar dünyanın ilk zamanlarındaki küresel okyanustan çok daha küçüktü. Banner'ın açıklaması oldukça mantıklı. Çünkü 3 milyar yıl önce dünyada bor ve molibden elementlerinin bulunacağı bir ortam yoktu. Mars, dünyadan daha ufak bir gezegen olduğu için yapısını daha çabuk tamamlamıştı. Oksijen seviyesi de bugüne nazaran daha yüksekti. Ayrıca kuru yapısı sebebiyle yaşama daha da elverişliydi. Stephen Banner, kanıtlar hepimizin Mars'ta olduğunu gösteriyor. Yaşam Mars'ta başladı ve bir taşın üzerinde dünyaya geldi dedi. Banner'ın çalışmasına benzer birçok makale bulunuyor. Ancak onun kadar detaylı kanıtlar süren ve teoriyi kuvvetlendiren bir başka bilim insanı çıkmamıştı. Şimdi konu hakkında uzman olan diğer bilim insanları çalışmayı derinlemesine inceleyecek. Evet, yaşam nereden geldi? Yani Mars üzerinden mi, asteroid ya da meteorlar ve kuyruklu yıldızlar aracılığıyla mı, yoksa dünyanın kendisinden mi? Bana sorarsanız hangisi daha çok senin aklına yatıyor ya da şahsi fikrim nedir diye sorarsanız, benim ilk şahsi fikrim dünyanın kendi üzerinde oluştuğu yönünde. İkinci bir seçenek de yine bunu %50-50 olarak düşünüyorum. İkinci bir seçenek de tabii ki kuyruklu yıldızlar ve asteroidler aracılığıyla olabilir diye düşünüyorum. Dünyanın kendisinde oluşum süreciyle ilgili bir bilgi vermek isterim. Tabii ki biliyorsunuz dünya ilk Güneş'in bulunduğu bu bulutsu üzerinde oluşma sürecinde meteorlar ve asteroidlerle bombalandı zaten. Ve Güneş'in kendi toz ve kaya parçalarından dünya oluştu. Bu oluşum sürecinde su ve oksijen ve karbondioksit gibi diğer materyallerin de olabileceği ve bu şekilde filizlenebileceğini düşünüyorum. Bu bir zaten dünya üzerinde oluşan teoriyi destekleyenlerin anlattığı bir anlatım. İkinci teori meteor, kuyruklu yıldız ya da asteroidlerle dünyaya çarpma ve bu şekilde su ve diğer yaşamsal ihtiyaçların gelmesi yönünde. Bu da mantıklı bir teori. O yüzden %50-50 diyorum. Dünyada oluşmadıysa ikinci seçenek bu olur diye tahmin ediyorum. Mars'tan gelme biraz böyle garip geliyor bana. Ne açıdan diyeceksiniz? Yani Mars'tan gelmiş olsa belki dünyayı es geçebilirdi. Ya da ne bileyim yani Mars'tan yayıldı. Belki asteroid kuşağına gittiler. Yani Kuiper kuşağı veya
diğer Oort bulutunun olduğu kısımları. Yani bunun illa dünya yönüne ilerleyeceğine dair bir kesin bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ama tabii bu da bir teori ve buradaki makaledeki Stephen Banner'ın bahsettiği üzere çeşitli dayanakları da var. Olmaz diyemem. Sonuçta bunu destekleyen bazı kanıtlar da bulunmuş durumda. Benim daha sıcak baktığım diyebilirim. Benim şahsi fikrim bu ikisi yönünde. Mars'tan gelme kısmı tabii ki kanıtlanırsa hepimiz bu Mars'tan gelmiştir deriz. Ama bunun içinde çok fazla bilim insanının bunu tamam bu teori doğru demesi gerekiyor. Şu anlık muallakta olan bir teori ama dediğim gibi birkaç tane makalede de bahsedilen birkaç tane kanıtı mevcut. Hatta bir tane daha şey bahsedeyim size. Bu Mars'tan gelen bir kaya incelemesi olmuştu. Bir ara böyle televizyonlara da çok yansıdı. Bu kayanın üzerinde işte mikroorganizma var gibi gösterildi. Halbuki o da yanlış bir incelemeydi. Belki de spekülasyon amaçlı yapılmış olabilir. Oradaki mikroorganizma değil belki kaya parçasıydı yani o şekilde gözüküyordu. Bu tarz komplolar da mevcut fazlasıyla. Dediğim gibi yani benim burada paylaşımlarım genellikle direkt makaleler ya da direkt bilim insanlarının tezleri ya da teorileri üzerine. Kendi şahsi fikrimi de zaten video sonlarında mutlaka dile getiriyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.